Amerika'nın başkanı Donald Trump göreve gelirken Amerika'yı kalkındıracağım, eski o muhteşem dünya devi ülkeyi Amerika'ya geri getireceğim vaatleriyle geldi. Fakat bu son hafta tarif denen, Türkçesi gümrük vergisi anlamına gelen global vergi getirdi. Gümrük vergisi lafı geçti, piyasalar %20 değer kaybetti arkadaşlar. Dünyanın en zengin şirketlerinden bahsediyoruz. %20 değer kaybetmesi milyar dolarlara denk geliyor. İnsanlar işlerini kaybedecek. İşverenler dükkanları kapayacaklar. İş bulmak çok daha zorlaşacak. Trump bugün der ki bütün dünyaya vergi koyuyorum. Yarın der ki vergileri kaldırıyorum. Herkese merhabalar dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Amerika'nın başkanı Donald Trump göreve gelirken Amerika'yı kalkındıracağım, eski o muhteşem dünya devi ülkeyi Amerika'ya geri getireceğim vaatleriyle geldi. Fakat bu son hafta tarif denen, Türkçesi gümrük vergisi anlamına gelen global vergi getirdi. Global vergi derken neyden bahsettiğimi şöyle açıklayayım. Tüm dünyadaki ülkelere %10 vergi getirdi. Hatta bazı ülkelere, bu Amerika'nın çok fazla ticaret yaptığı ülkelere %45-50'lere varan vergiler getirdi. Bugünkü videomda bu vergilerin bizim hayatımızda, Amerika'da yaşayan Türklerin, Amerika'da yaşayan insanların hayatına nasıl etkileyeceğini ve ekran başında beni izleyen, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan vatandaşlarımız sizin hayatınızı nasıl etkileyecek? Bu konuya dokunmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Miami'nin en canlı semtindeyiz. Brickell deniyor. Bu binalar 35-40 katlı. Kiraları da 1+1'ler 3500-4000'lardan başlar. Neyse, bugünkü videomuzun konusu bu değil. Dostlar, Donald Trump bütün dünyaya universal bir %10 Amerika içine yapılacak gümrük vergisi getirdi. Bazı ülkeler için de özel vergiler geldi. Amerikalı dostlarım, bugün kurtuluş günü. Uygulamaya koyacağım bu ek vergiler bize daha önce görmediğiniz bir büyüme sağlayacak. Ülkelere uygulanan yeni vergilerin detaylarını elindeki tabloyla paylaştı. Trump yönetimi tüm ülkelere en az %10'luk ek gümrük vergisi getirdi. Avrupa Birliği'nin oranı %20, Çin'in ise %34 oldu. Türkiye'nin oranı ise %10. İthal otomobillere %25 gümrük vergisi uygulanmasının da yürürlüğe girdiğini anımsatan Trump, adam bildiğinde liste yapmış. Vietnam şu kadar, Çin şu kadar, Kamboçya'ya bu kadar vergi koydum. Bu vergiler %50'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Kamboçya'ya %49, Vietnam'a %46, Çin'e de %34 gümrük vergisi koydu. Türkiye'ye ne kadar diye soracak olursanız şu anda %10 Türkiye'ye uygulanıyor. Bu gümrük vergisi ne demek abi diye merak eden arkadaşlar olursa, Donald Trump'ın kendi dediğine göre kıstasa kıstas bir şekilde gümrük vergilerini koymuş. Bir ülkede Amerikan mallarına uygulanan gümrük vergisi neyse kendisi de aynı oranda onlara cevap niteliğinde vermiş. Bu mantığa göre mesela Çin'de %34 gümrük vergisi uygulanıyormuş. Donald Trump da Çin'den gelen mallara %34 Amerika içinde gümrük vergisi koymuş. Hatta bazı ülkeler için de şöyle diyor. Aslında onlar bize %40 uyguladı, ben onlara %20 uyguladım. Çok güzel bir anlaşma verdim. Peki abi bu gümrük vergilerini kim ödeyecek? Donald Trump'ın kendi demesine göre hangi hükümete, hangi devlete koyduysa onlar ödeyecek. Fakat tabii ki öyle olmayacak arkadaşlar. Piyasalar içinde uygulamaya gelince gümrük vergileri şirketlerin ve aslında müşterilerin üzerine binecek. Bunun gerçek etkilerini şu anda daha bu tariflerin lafı geçer geçmez görebiliyoruz. Delivery, yemek dağıtım robotu, akıllı zeka gelecek, hepimizin işini çalacak diyorlar ya. Gerçekten de oluyor mu? Oluyor. Abi bu tariflerin direkt etkisini piyasalarda, yani borsalarda gördük. Donald Trump işe geldiği zaman böyle bir piyasalar canlandı. Artık Amerika eskisi gibi aşırı inanılmaz güçlü bir ülke, imparatorluk geri geldi falan diye nadalar atarken gümrük vergisi lafı geçti ve Donald Trump bu listeyi, bildiğiniz böyle ödev yapar gibi liste hazırlamış. Açıkladıktan sonra son 3-5 günde piyasalar %20 değer kaybetti arkadaşlar. %20. %20 çok da fazla değil ya gibi düşünecek olan arkadaşlar için. Dostlar, bu şirketler Amazon, Tesla, Facebook yani Meta, dünyanın en zengin şirketlerinden bahsediyoruz. %20 değer kaybetmesi milyar dolarlara denk geliyor. Neden değer kaybettiler? Çünkü tarifler, vergiler artınca bu yüklerin bir kısmını müşteriye yansıtabilecekler ama %20, %30 fiyat artışı yapmaları mümkün değil.
bir kısmını da bu şirketler üstlenmek zorunda kalacak. Donald Trump'ın dediğine göre bu vergileri koymasının asıl amacı iç üretimi hızlandırmakmış. Tabii ki gümrük vergisi olduğu için iç üretimdeki malzemelere herhangi bir yük gelmeyecek. Ve diyor ki abi diyor yerli malı yurdun malı bunu kullanın diyor. Ford'a binin diyor, Amerikan arabasına bin diyor. Amerikan ürettiği ürünleri kullan diyor. Fakat baktığınız zaman Amerikan arabası Ford, Chevrolet, General Motors bunlar dahi arabalarını yaparken parçaları Çin'den alıyorlar arkadaşlar. Vietnam'dan geliyor. Bazı parçalar Avrupa'da üretiliyormuş. Yani tamamen %100 Amerikan yapımı bir araç olmadığı için arabaların bazı parçaları Amerika'da üretilse ve Amerika'da birleştirilmesine rağmen bu yurt dışından gelecek parçalara gene gümrük vergisi gelecek. Bu durumda ne oldu? Araba piyasası alt üst oldu. Şu anda beklenen araba fiyatlarının %20 artması. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar şöyle diyebilirler. Abi ne olacak ya biz alışığız. Ne olacak abi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim ülkemizde ÖTV var. ÖTV'yi hükümet %80'den %100'e bir çekiyor. Bir gecede aynı zammı biz görüyoruz. Bu filmi biz çok fazla izledik diyecek arkadaşlar için Amerika'da böyle şeyler pek olmuyor arkadaşlar. Trump'ın kankası Elon Musk bile bence şaşırmıştır yani. Çünkü Tesla'lar bir kısmı Amerika'da yapılıyor olmasına rağmen tüm parçalar Amerika'da yapılmıyor. Yani Tesla'nın da vergiden kaçması pek mümkün değil. Gelelim şimdi ev fiyatlarına, emlak piyasasına. Kanada'dan ve Meksika'dan gelecek olan inşaat mallarının fiyatı arttığı için emlak fiyatlarında zaten bir %5, %10'luk bir artış bekleniyor. İllegal göçmenler Amerika'da inşaatın demirbaşıydı. Kaçak göçek Meksikalılar, Hindistanlılar, belki Türkler bile inşaatlarda çalışıyordu. Niye? Çünkü Amerika'nın yerleri çalışmak istemiyor. Türkiye'de oluyor ya, aynısı. Mesela bir tekstil fabrikası var, adamlar gidiyor Suriyeli ve Pakistanlı alıyor. Neden? Çünkü Türkleri işe alırsan onlara asgari ücret vermek zorundasın. Belki sigorta yaptırmak zorundasın. Aynı sistem arkadaşlar. Aynısı burada da Amerikalıları işe almak yerine yasa dışı göçmenleri işe alıyorlardı. Donald Trump'ın göç politikalarından dolayı bu illegal iş gücünde de bir azalma yaşandı. Ne oldu? Adamlar artık Amerikalı işe almak zorunda. Daha fazla para vermek zorunda. Tabii bu direktman inşaat maliyetlerine yansıyor. Bir de madalyonun diğer bir tarafı mortgage faiz oranları. Donald Trump bu Fed Başkanı Jerome Powell'a hep faizleri indir, faizleri düşür, faizler bizim düşmanımız düşür ki piyasa canlansın diye baskı yapıyor. Jerome Powell Amerika'nın Merkez Bankası'nın başkanı da Donald Trump'ın dediklerini pek umursamıyor. Biz kendimize göre faiz politikasını belirleyiz deyip faizleri şu anda stabil tutmaya çalışıyor. Ama bu olanlardan sonra faizlerin bir tık daha düşme eğilimli olması bekleniyor. Faizlerin yani mortgage oranlarının düşme eğilimine girmesi demek daha fazla insanın kredi çekebileceği anlamına geliyor. Daha fazla insan kredi çekebilirse ne oluyor? Ev almak istiyorlar. Daha fazla insan ev almak isteyince hani arz talep artıyor. Böylece evlerin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Faiz oranları da düştüğü için müşteriler yani senin benim gibi ev almak isteyen insanlar için de daha rahat krediler verilecektir. Son olarak iş ve iş bulma durumuna değinmek istiyorum. Vergiler yükseldi, maliyetler yükseldi ama satışlar aynı şekilde yükselemeyince ne olacak? İnsanlar iş yerlerini kapatmaya başlayacak. Daha düşük karlarla çalışmaya başlayacaklar. Bunun sonucunda bazı iş yerleri resesyona yani küçülmeye gidecek. Şu anda benim etrafımda olan arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan işten çıkarılan insanlar var. Neden? Adamlar diyor ki resesyon geliyor. Küçülmemiz lazım. Eskisi gibi öyle aşırı bir cebimize para girmiyor ki size verelim. İnsanlar işlerini kaybedecek. İşverenler dükkanları kapayacaklar. İş bulmak çok daha zorlaşacak. Hatta bazı analistler Donald Trump'ın tekrardan bir adet daha stimulus check vermesi gerektiğini söylüyor. Stimulus nedir diyen arkadaşlar için Covid zamanı hükümetin vatandaşlara yaptığı yardım paraları. Yani bildiğin sanki korona zamanındaymışız gibi kriz olduğunu düşünüyorlar ve hükümetin insanlara yardım etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bazı finansal kuruluşlar 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nin resesyona, küçülmeye kesin gireceğini söylüyorlar. Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Abi Trump iş adamı değil mi? Salak mı? Niye kendi ülkesini krize soksun dediğini duyar gibiyim. Dostlar, bu madalyonun görünen yüzü. Diğer görünmeyen yüzünden bahsedecek olursam Donald Trump Amerika'da yapılan üretimi arttırmak istiyor.
yerli malı kullanımı teşvik etmek istiyor. 3-5 sene sıkıntı çekeriz, devamında meyvelerini toplarız. Öyle olacak mı, olmayacak mı? Trump bugün der ki bütün dünyaya vergi koyuyorum, yarın der ki vergileri kaldırıyorum. Öyle bir durumda piyasa yine alır başını coşar gider. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama şu anda Amerika'da işler planlandığı gibi gitmiyor. Borsalar küçüldü, %20'den bahsediyorum. Emlak piyasası çok sıkıntıya girmiş durumda. Araba satışları gene aşırı yavaşladı. İnsanlar artık para harcamak istemiyorlar. Ne olacağını kestiremiyorlar. Yarın öbür gün ne olacak? Ben şimdi ev alsam evin fiyatı gene çakılacak mı? Araba alsam yarın öbür gün başka bir vergi getirirler mi? Ne olacağını kestiremiyorlar. Bu yüzden insanlarda bir telaş var. Bu durumda artık en mantıklısı belki malda kalmaktır, belki borsada kalmaktır. Belki Türkiye'de olsa bazı fırsatçı arkadaşlar giderdi galeriden arabaları toplardı. Hani araba fiyatları %20-%30 artacakmış ya. Bu şekilde bir fırsatçılık yapılabilirdi. Hani Türkiye'de olsa diyorum. Burada ben yapmam, uğraşmam ama elbet yapan vardır. Gümrük vergisi olayının sonuçlarını yakın zamanda hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Umuyorum dünyamız için, Amerika için, ülkemiz Türkiye için en hayırlısı, en güzeli olur. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı, güzel yorum bırakmayı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Ozfly'dan, gümrük vergili günlerden kendinize iyi bakın. Ozfly is out.